Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin. Merhabalar, ismim Dila, DSİP üyesiyim. Sosyalist tartışmanın ikinci gününde üçüncü toplantısını gerçekleştireceğiz. Bugünkü son toplantımız bu toplantı. Ekonomi-salgın, iklim, üçlü kriz bir çözüm oturumunda ilk olarak İngiltere'deki Sosyalist İşçi Partisi'nden Choonara konuşacak. Sorularınız varsa yorum kısmından iletebilirsiniz. İletişim bilgilerinizi bırakmak isterseniz de arkadaşlarım yorum kısmına iletişim föyü bırakacaklar. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sözü Choonara'ya vermek istiyorum. Hello and greetings from Britain for all my friends and comrades in Turkey. I've been asked to talk today about what I've called the triple crisis of capitalism. Before I turn to that, I want to say a few words about the event that's been capturing our attention in recent weeks, which is the US election. And first and foremost, we should acknowledge that it's wonderful to see Donald Trump lose the election. Trump has positioned himself at the head of a global resurgence of the radical right, of racist and nationalistic figures such as Bolsonaro in Brazil, Modi in India, Duterte in the Philippines, and many others besides. So Trump going will hopefully weaken some of these global right-wing forces. But we should also say two things about the incoming Biden administration. The first is that Biden represents the kind of politics that has helped to give rise to these radical right-wing forces. Biden represents what the English writer and broadcaster Tariq Ali calls the extreme centre. A politics of the centre ground committed to neoliberal policies which lead to governments presiding over growing inequality, discontent, the retrenchment of public services, and so on. And as these centre ground forces began to take hold from the 1990s onwards, they've helped to generate a discontent which has led to people moving away from mainstream politics and all the sort of mainstream political institutions which were built up in the post-war period, leading to this polarisation to the right and to the left. And the second thing we should say about the Biden administration is that Biden is not equipped to deal with a crisis on the scale which has developed in recent months and years. And this brings me to what I've called the triple crisis of capitalism. Now, the first and most obvious element of this triple crisis is the COVID-19 pandemic, which is still, on a global scale, a growing crisis, one that's still spiralling out of control in many societies the world over. But it's important to say that this COVID-19 crisis can't be separated from the second element of the triple crisis. And that's the broader ecological crisis generated by capitalism. Now, why do I say that this is generated by capitalism? Well, when I talk about capitalism, I mean a system that is based on the one hand on the exploitation of a billion or so wage labourers and other oppressed classes on a global scale to generate the profits that sustain the capitalist system. And I mean also a system built around a constant, desperate battle of competition in which different capitalist firms struggle with one another over who is going to obtain the biggest chunk of these profits. And of course, this competition is not simply carried on by capitalist firms, but also is part of the context of interstate competition, of inter-imperialist competition that goes on a global scale. And this dynamic of profit-making, but also brutal competition, pushes capitalism to make more and more drastic incursions into the natural world. And one facet of this is the way in which animal species and nature more generally becomes commodified and drawn into the world of big agribusiness, drawn into the world of human consumption
market consumption, and so on. And what this does is it reconfigures bits of the natural world. So as capital enters the wilderness, it draws animal species into contact with new animal species and into contact with human populations. You see this very obviously in mass capitalist agribusiness, in chicken farms and so on. But you also see it through the way in which exotic elements of wildlife have been commodified. There are trades in lots of exotic meats and so on and so forth, not just in countries such as China, but this is a feature in the US, in Britain, in Europe and elsewhere, of trying to satisfy consumer demand by commodifying more and more animal species in a completely unplanned and uncontrollable way. And as this happens, it creates the conditions in which viruses can jump between animal species and can begin to spill over into human populations, a process known as zoonosis. And this is why these novel pandemic viruses are becoming more common in the contemporary capitalist world. So, in other words, this is part of the same ecologic catastrophe that is driving catastrophic climate change, that's driving the flooding that we've seen in many countries this year, that's driving the abnormal weather patterns, that's driving the wildfires we've seen in America, in Brazil, in Australia, and all the other elements of the ecological crisis. But as the pandemic spreads through capitalist society, you also see the way in which it both reflects and intensifies all of the contradictions and tensions within that system. At the most basic level, it reflects, in terms of who it hits hardest, the class tensions and the forms of oppression that exist in a capitalist society. So looking at a society like Britain, who is it that gets hit hardest? It's poorer frontline workers in the healthcare system, in teaching, bus drivers, supermarket workers, and so on. And disproportionately, these people are also black people. Often women are hit very hard by it, and other oppressed groups in society. Not only that, but you see how the dynamic of interstate competition plays out here. This is most obvious in recent weeks since the announcement of a potential vaccine by one of the big pharma companies. And of course, all of this research is being carried through by private enterprises who are hoping to turn a massive profit as a result of finding a vaccine for COVID-19. But already we can see how the wealthiest and most powerful states have bought up much of this vaccine, even before it's been rolled out on a large scale. What's going to happen to the millions of people, hundreds of millions of people in the global south who are threatened by the virus? Again, it reflects all the tensions of capitalism. Another way that it's reflected is in terms of the government response. The first instinct of many governments was to resist any measures that would shut down capitalist workplaces and would risk the flow of profits passing through the system. So if you look at Britain, America, many other states, they're extraordinarily reluctant to shut down businesses, to organise lockdowns. Even when they did eventually turn to imposing lockdowns, very rapidly after that, they began to reopen their economies in this competitive context. So in Britain, from late spring, early summer, you were seeing the government argue with people to go out and spend, to go out and consume, to go back into the workplace, to reopen the schools and so on, in order to get the economy moving again. You have the clash between this capitalist imperative on the one hand and the demands of people to be protected from the virus. And this is a basic class tension in society playing out here. Now, as this virus has developed on a global scale, we also see the third element of the crisis, which is the catastrophic decline of the economy on a global level.
if we look at the crisis, it's absolutely clear that the crisis is an extraordinarily big one. In Britain, this is the worst economic contraction since 1706, and that's a meaningless comparison. In 1706, Britain was a largely agricultural society. So we haven't seen a contraction in the economy like that. We haven't seen a contraction caused by simultaneously a collapse in demand, but also a collapse in many of the production networks through which capitalist goods and services are generated. It's a very unusual crisis in that sense. When the crisis first emerged, lots of commentators said that this would essentially be a V-shaped crisis. So Larry Summers, Bill Clinton's old Treasury Secretary in the US, said it would be like a summer beach resort, shutting down in the winter and then reopening in the spring. Everything would just go back to normal, and you get this V-shaped recovery in which the economy goes down and goes up again just as fast. This argument is wrong, and I think it's wrong for three reasons. The first reason is it assumes that the lockdowns that did eventually happen in spring could bring the virus under control relatively quickly. That hasn't been the case. If you look at Britain, we're now back in a second lockdown because the virus has again re-emerged as the economy has been reopened over the summer. If you look at America, it's clear that the first wave of the virus never really ended. It's still developing across America. If you look at countries such as India, India began reopening its economy even as the virus was still spreading exponentially, and there have been catastrophic consequences in the case of India. So the virus hasn't been contained. And what's become increasingly clear is that there isn't really a straightforward trade-off between jobs and lives. If you look at the countries that took early action in the most dramatic way, often these are societies in East Asia, and often the action they took was quite top-down, quite draconian in many ways. But the combination of shutting down the economy quite early and then creating the kinds of regimes of testing, contact tracing and control and so on, allowing people to isolate and so on, was the most effective mechanism for bringing the virus under control. And those are the societies which most closely approximate a V-shaped recovery. If we look elsewhere, where the virus hasn't been effectively controlled, that hasn't really happened. The second reason why it's not going to be a straightforward V-shaped recovery is that we live in a capitalist world. If we lived in a socialist world, we could probably pause the economy, or not the whole economy, but large portions of the economy for a few weeks with no detrimental impact, because we wouldn't be living in a profit-driven system. But if you live in a capitalist economy, if you stop the flow of profits, businesses go under. People find that they can't survive in this business context if they're not generating profits. So businesses fail, businesses collapse. Some of the suppliers for those businesses will be hit. People are thrown out of work and so on. So you have this long-term scarring effect on the economy, which means that there are long-term implications for the system. Thirdly, and very, very importantly, it's not like the economy was doing brilliantly before this crisis came along. I remember in autumn last year, Donald Trump boasting that America had witnessed its longest sustained period of expansion in modern history. And that's true. If you look at the period through which the American economy had been expanding, it goes really right the way back to the crisis of 2008, 2009. The problem is that the pace of expansion was extraordinarily slow. So what we've seen across much of the global system since the crisis of 2008-9 is very, very weak growth based on low profitability, low levels of investment, and buoyed up often by state and central bank intervention in the economy.
This is not a healthy capitalist system. And the roots of that long-term crisis of capitalism go all the way back to the post-war decades, in which you have this long boom of the capitalist system through the 50s, 60s, into the early 70s, in which you get, as Karl Marx predicted in his economics writings, this long-term decline in profitability that takes place. Then from the early 1980s, you get the shift to neoliberalism in an attempt to stabilize capitalist profit-making in this context of the re-emergence of crisis in the 70s and early 80s. And that neoliberal offensive manages to put a floor under collapsing profitability, but it also uses the development of the financial system to create a new apparent dynamism to capitalism. And if you look at the period from the 1980s onwards, much of the dynamism of the capitalist system has been based on a series of bubbles, whether they're stock market bubbles, housing bubbles, credit bubbles, and so on. And credit has been extraordinarily important, underpinning these individual bubbles and driving the system forwards. And every time the system falters, governments and central banks intervene to unleash a new wave of credit and financial innovation to try to sustain the growth of the capitalist system. So back in 2001, when a crisis developed in America with the collapse of what was called the dot-com bubble of the 1990s, the US Federal Reserve slashed interest rates, fueling a developing housing bubble in America. When that housing bubble begins to burst in 2008, they again cut interest rates and engage in measures such as quantitative easing to drive a new expansion of the system based largely on credit expansion. And it's not just in America that this is happening. It's happening in Europe, it's happening in Britain, it's happening elsewhere across the global north, but it's also happening in rising capitalist powers such as China. If you look at China's response to 2008, 2009, again, it was to unleash this massive wave of credit to drive the Chinese economy forwards in the context of collapsing export markets for its goods. And what this means is you get a capitalist system based around quite weak and quite fragile growth. It's weak growth because the underlying problem of profitability never gets resolved. To resolve the crisis of profitability, what you'd have to do is allow large unprofitable chunks of the capitalist system to effectively collapse, and the ruling class are not prepared to do that. So profitability remains low. But you also get this incredibly fragile economy based on these chains of credit and debt. And on a global scale, levels of debt have now reached something like 320% of GDP. There's huge levels of debt. One side effect of this is that you get large numbers of so-called zombie companies. These are companies that are not particularly profitable, not particularly investing much or creating decent jobs or anything like that, but are able to just stumble along, drawing on cheap credit in order to survive in this context. So the problems don't get resolved, the problems simply get deferred and kicked further down the road. So that's the kind of global economic context in which this crisis around COVID-19 is developing. So when we talk about a triple crisis, we're not just talking about something that's developed over the past 12 months or so. We're talking about a deeper context of growing crisis across the capitalist system. We're talking, in other words, about the relative stagnation of capitalism and all the kind of political instability and the political tensions and contradictions that emerge from this. And that's part of the reason that we're seeing enormous clashes on a global level.
reinforced, of course, by the relative decline of US power, of which Donald Trump is a symptom, and in some ways has reinforced that tendency in recent years. So we're in a very, very deep long-term crisis. And I want to finish really by talking about where hope lies in that context. And for me, hope lies in the fact that over recent years, we have seen the emergence of extraordinarily powerful struggles from below, not just in one or two countries, but in very, very many countries on a global level. This was perhaps most obvious in 2019, where there were major rebellions breaking out in Hong Kong, a huge strike movement in France, an uprising that took place in Chile, a rebellion in Ecuador. There was a huge struggle leading to revolutionary change in Sudan, Algeria, in some ways echoing the Arab revolts of 2011. So you saw really big revolts taking place in 2019. Now, I think when the pandemic first hit, the immediate impact was to slow down or reverse many of these struggles. And that's not very surprising. People were terrified. They looked to some sort of protection from the virus from their government. They tried to hold on to their jobs if they had jobs and so on. But nonetheless, what you've seen several months on is the way that the virus, by intensifying the contradictions of capitalism, has begun to lead to a new wave of global revolts. And we're seeing this more and more. It was very obvious if you looked at the uprising against Lukashenko that took place in Belarus not very long ago, where you didn't just have a rebellion in the streets, but you had large-scale activity by workers in largely state-owned enterprises in Belarus, a really powerful movement that emerged there, much to many people's surprise. It's obvious if you look at Thailand and the huge revolt against the military junta that's going on there at the moment. It's true if you look at Nigeria, where there's been a very, very powerful rebellion that was triggered by anger at this very repressive militarized police force that exists in the country. It's true if you look at Bolivia, where in contrast to the wave of rebellions in 2019, you saw a right-wing coup took place in late 2019. That now has been reversed, not just by an election in Bolivia, but by a huge rebellion from indigenous people, from peasants, from workers, standing up to and challenging the right-wing government that came to power. But it's not just in these contexts. If you look at the Black Lives Matter movement that erupted in America, this is probably the largest social movement that America has seen. It's an absolutely extraordinary rebellion. And it comes in a context where already by 2018, since Trump came to power, something like 1 in 5 Americans said that they had attended some sort of political protest. Alongside this, you've seen the huge ecological rebellion by school students walking out on strike in many countries to protest against catastrophic climate change. So we're seeing a whole series of rebellions from below happening in different contexts in different areas of the globe. And this isn't just driven by political discontent. In the background to this is both the global growth of the working class and the failure of the capitalist system to meet the aspirations of that growing class. If you look around the world today, the vast majority of people on a global scale are, first of all, in urban settings, and secondly, are more likely than ever before to be wage labourers, to be working class people as Marx understood them. But this huge growth of the working class has come over a period in which the motor of capitalist production on a global scale has begun to slow. And so there is this
widening gap between the wealthy and the mass of poor people who are drawn into these urban settings, and some of whom are drawn into capitalist workplaces as well. The system can no longer meet their needs or desires, and it creates intense bitterness. And the bitterness is reinforced because in order to entrench their power, sections of the ruling class turn to more repressive methods of rule, and increasingly are seen as corrupt, increasingly are seen as a tiny clique of people enriching themselves at the expense of the mass of people. And that's why in 2019 and increasingly in 2020, millions of people come onto the streets denouncing inequality, denouncing corruption, and denouncing repression. This is where hope lies for us. And we have to say that these repeated struggles that we've seen on a global scale pose the possibility of a way out of the triple crisis, which breaks with the whole logic of capitalism, which is throwing the world into this crisis. In other words, it doesn't just raise the prospect of replacing one set of political leaders with another. We have to hope that these movements can create the context in which working class people begin to take matters into their own hands and democratically from below create the kind of institutions and organizations they need to begin to reorganize society along democratic lines. In other words, turning production over to meeting human needs rather than meeting the greed of a tiny minority. That's the route out of the crisis which should actually protect working class people. And it's a route based on real revolutionary transformation of society in the interests of the working class majority. Of course, if we want to achieve that goal, we have to have an anti-capitalist and socialist politics at the heart of these movements. We need groups of revolutionary socialists and anti-capitalists who say, we're prepared to work with anyone who wants to fight back against this rotten system and what the system is doing to people, but who also understand they need to inject at the heart of these struggles a politics that says that the whole logic of capitalism is a bankrupt logic which is failing the world, which is driving the world deeper into ecological crisis, which is failing to meet the needs of the poor and oppressed majority around the world, and which urgently, if we are to survive as a human species, needs to be challenged and needs to be overthrown. And that's why the meetings that you're holding in Turkey at this time are so crucial. So thank you very much for listening. Konuşması için Joseph Choonara'ya teşekkür ediyoruz. Altyazı için de Burak Demir ve Arife Köse'ye de teşekkürler. Sıradaki konuşmaya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum yayınlarımızla alakalı. Günlük antikapitalist yorum, haber, çeviri ve analizleri takip etmek için www.marxist.org, Enternasyonel Sosyalizm dergisinin 7. sayısını okumak için Marxist.org'dan arkadaşların yorumlar kısmında paylaşacağı link ve Sosyalist İşçi'nin de dijital 16. sayısı için yine paylaşılacak olan linkten ulaşabilirsiniz ve buradan takip edebilirsiniz. Şimdi de benim konuşmamı dinliyoruz. Herkese merhabalar. Kapitalizmin yarattığı ekonomik krizleri tartışırken uzunca bir süredir ekonomik krizlerine ek olarak ekolojik kriz de maalesef gündemimize girmişti ve Covid-19 pandemisi ortaya çıktığından beri üçlü bir krizden bahsetmek gerekir oldu. Biraz bu üçlü krizden Türkiye özelinde konuşmak istiyorum. Kapitalist sistem içerisinde dönem dönem ekonomik krizlerin yaşandığını hem tarihte görmek mümkün hem de bizzat kendimiz de bunları deneyimliyoruz. 2008 yılında büyük bir durgunluk ve ekonomik kriz yaşanmıştı ve birçok ülkeyi olumsuz etkilemişti. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tek kişi rejimi oluşturuldu. Tüm bu süreçler boyunca ekonomik kriz kendisini her geçen gün daha fazla hissettirir hale geldi. Euro, dolar artışları her ne kadar sanki dolarla mı maaş alıyorsunuz gibi halkla dalga geçilir şekilde açıklamalar yapılsa da hepimizi oldukça etkileyen durumlar. AKP-MHP koalisyonu da bu krizi çözüm bulamadığı gibi daha da derinleştirdi.
ve her geçen gün aşırı sağın yükselmesi ve otoriterleşmenin artması ile daha da çözümsüz bir ortam yaratıldı. 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye bütçesi sırasıyla 150 milyar Türk lirası ve 300 milyar Türk lirası açık verdi. Çünkü bütçe gelirleri dış borçları ödeyemez hale gelmiş durumdaydı. Bunun sonucu olarak da dış borçlar 450 milyar dolara, iç borçlar ise 2 trilyon Türk lirasına yükselmiş oldu. Pandeminin yarattığı koşullar sonucu turizmden gelmesi beklenen 25 milyar dolar önemli bir sorun yarattı. Tüm bunların sonucu olarak da ekonomi suni bir şekilde kredi dağıtılarak canlandırılmaya çalışıldı. Ve Merkez Bankası'ndan 100 milyar dolara yakın para harcandı bunun için. Bunun sonucunda da Merkez Bankası'nın 50 milyar dolar net döviz açığı çıktı. Kredi dağıtımı faizleri düşürmesi sonucuyla geçici bir süre için ekonomiye hayat vermiş oldu. Fakat nihayetinde para bittiği için kredi faizleri tekrar yükselmeye başladı. Varlık fonu uluslararası finans kurumları ile borç para bulabilmek için görüştü ama Türkiye'ye teklif edilen oran %7. Çünkü Türkiye'nin risk primi 550 puanla yükselmiş durumda ve bu kadar yüksek risk primi olan dünyada sadece Venezuela ve Arjantin var. Dolayısıyla borç para bulunamadı ve tüm bu olumsuz koşullar sonucunda Türkiye'de 10,5 milyon kişi işsiz, gerçek enflasyon %30'larda. Hükümet pandemi döneminde aile başına 1000 TL bir yardımda bulundu ve işçiler için ortalama 1500 lira işsizlik ve kısa çalışma ödemesi yapıldı. Toplamda yapılan yardımlar 20 milyar Türk lirası civarında ve bu dünya ortalamasının çok altında. Üretimin pandemi koşulları sebebiyle durması ya da sekteye uğraması ve talebin de düşmüş olması tabii ki başka bir önemli faktör. Ama bu ekonomik kriz pandemiyle ortaya çıkmış bir kriz değil. Zaten var olan bir krizin daha da derinleşmesine sebep oldu pandemi koşulları. Türkiye'de iş yerleri ya da fabrikalar doğru düzgün kapanmadı. Virüse rağmen işçiler çalışmak zorunda kaldı. Pandemiden kurtulmak için sağlığa yapılması gereken yatırımlar ya da halka harcanması gereken bütçeler patronlara, firmalara, bankalara aktarıldı. İşçi sınıfı değil, patronlar düşünüldü ve halk sağlığı yerine de karlar ön plana alındı. Açlık ve virüs ikileminde kalan işçi sınıfı zorunlu olarak çalışmaya devam etmeyi tercih etti. Virüs dolayısıyla aslında sınıf gözeten bir virüs. İşçi sınıfı ve dezavantajlı gruplar tabii ki virüsten en çok etkilenenler oluyor. Egemen sınıf ve patronlar sağlık imkanlarına kolaylıkla ulaşabiliyorken ve konforlu evlerinde hayat eve sığar propagandaları yapabiliyorken evde kalmak ve kendini virüsten korumak işçi sınıfı için gerçeklikten uzak bir durum haline geldi. Pandemiyle mücadele etmek için hiçbir sorumluluk almayan devlet ve hükümet virüsten korunma sorumluluğunu tek tek bireylere yıktı. Virüsün yayılma sebebi önce 65 yaş üstüne, sonra gençlere ve en sonunda çalışmaktan başka çaresi olmadığı için sokağa çıkmak zorunda olan işçi sınıfına yüklendi. Çoğu iş yeri ve fabrika virüsten korunmak için gerekli olan sosyal mesafe şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmedi. Tüm kaynaklar sermayeye aktarıldı. Dolayısıyla virüsten en çok etkilenenler göçmenler, kadınlar, LGBT artılar ve işçiler oldu. Uluslararası Emek Örgütü Yoksulluk Değil Onurlu Bir Yaşam adlı bir rapor yayınladı ve bu raporda cinsiyet eşitsizliğine de vurgu yapıyor. Raporda dünya genelinde sağlık alanında çalışanların %70'inin kadın olduğu, ücretsiz ev bakım işlerinin %75'inin kadınlar tarafından yapıldığı vurgulanırken temizlik sektöründe çalışanların da büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirtiyor. Dolayısıyla kadınlar salgınla mücadelede en çok etkilenecekler olurken aynı zamanda güvencesiz iş, yoksulluk ve ev içi şiddet gibi sebeplerle en çok etkilenen kesim. Evlere kapandığımız dönem içerisinde sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede kadına şiddetin arttığını hatırlamakta fayda var. Yine bu dönemde kaynaklar sağlığa ve gerekli tedbirlere aktarılmadığı gibi bir de Biz Bize Yeteriz kampanyası ile yine halktan para toplandı. Yine ekonomik çıkarlar gözetilerek erken normalleşme ile salgının öncekinden daha yıkıcı bir etkisi olmasına sebep olundu. Egemen sınıfın sokağa çıkma yasağından başka bir çözüm önerisi yok
ve bu çözüm işçi sınıfı için gerçekliği olan bir çözüm değil. Yoksulların, göçmenlerin, işçi sınıfının kira, fatura gibi sorunlarına kaynak üretmeyen, sosyoekonomik adaletsizliği ortadan kaldırmayan, sağlık sektörüne kaynak aktarmayan hiçbir çözüm ölümleri engellemeyecektir. Krizin bir de ekolojik boyutu var. Küresel ısınmanın etkileri sebep olduğu felaketler görmezden gelinebilecek boyutta değil ama tabii ki tıpkı bilim insanları tarafından yağmur ormanları ya da vahşi alanların tahrip edilmesi, hayvancılığın küresel ölçekte yayılması gibi sebeplerden dolayı hayvanlardan insanlara virüslerin geçebileceğini tahmin etmiş olmasına rağmen ekonomik rekabet nedeniyle devletlerin bu alanlarda yapılabilecek çalışmalara kaynak ayırmayışı gibi olayın ekoloji boyutunda da egemen sınıfın çıkarları ve yine karlar ön planda tutulduğu için gerekli önlemler alınmıyor. Özellikle son birkaç yıldır Amazonlarda, Avusturya'da pek çok ülkede büyük ya da küçük ölçekli yangınlar, kutuplardaki devasa erimeler, güçlü kasırgalar, kuraklık, hava kirliliği, salgınlar ekolojik krizin boyutunu gösteriyor. Türkiye özelinde AKP iktidarı boyunca ekolojik tahribatın boyutları da oldukça arttı. 2004 yılında Türkiye'de madencilik yapılacak alanlar genişletilerek orman, ağaçlandırma alanları, tabiat parkları, sit ya da tarım alanları gibi pek çok bölge madencilik faaliyetlerine açıldı. Altın madenciliğinde toprak ve altın birbirinden ayrıştırılması için yılda 4500 ton siyanür kullanılıyor ve siyanür toprağa ya da suya karıştığı zaman büyük zararlar verdiği gibi solunduğunda da ölümcül sonuçlar doğuruyor. Siyanürün doğaya karışması da büyük bir ekosistem tahribatına sebep oluyor. Türkiye aynı zamanda dünyada en çok karbon salan 15 ülke arasında. Fosil yakıt kullanımının sonucu ortaya çıkan karbon salınımlarının küresel ısınmaya neden olduğu bir gerçek artık bugün biliniyor. 2023 hedefleri arasında fosil yakıtları bırakmak yerine kömür ve termik santral açma hedefi var. Doğalgaz bulmayı tüm ekolojik krizi bir yana bırakarak bir kazanım olarak görüyor. Ormanlık alan bakımından da Türkiye her geçen gün daha kötü bir tablo çiziyor. Pek çok sebeple ormanlık alanlar tahrip edilip kar getiri alanları haline getirilirken yok edilen ormanların yerine konulması için yeşillendirme çalışmaları yapılması gerekiyor aslında. Türkiye'de 2019 yılı Orman Genel Müdürlüğü verisine göre 22,6 milyon hektar alan orman ve ağaçlarla kaplı. Bu bahsedilen alanlar içerisinde fidanlar özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak yol kenarı, üniversite, okul, hastane, cami, kamu kuruluşları gibi yerlerin bahçelerine dikiliyor. Toplam ağaçlandırma alanı içerisinde bunlar da sayılıyor. Ayrıca fidan dikilen alanların verisine ulaşılabiliyorken ne kadar ormanlık alanın yok edildiğine dair bir veri yok. Söz konusu sermaye olduğu zaman hükümet ekolojik krizi görmezden gelip egemen sınıfların yanında tavır alıyor. İşçilerin yerine egemen sınıfın çıkarlarını gözeten, sağlık yerine savaşa para aktaran, iklim tahribatına karşı alınacak çözümler yerine şirketlerin karlarını ön plana alan bir sistem ile bu üçlü krizden kurtulmak mümkün değil. Tüm bu sorunlar sistemin doğası gereği sistem yüzünden ortaya çıkan sorunlar. Zaten ekolojik kriz nedeniyle dünya olarak çok da fazla bir vaktimiz kalmadı. Derhal karbon salınımı azaltılmaz, kömürden vazgeçilmez, biyoçeşitliliği arttıracak adımlar atılmaz ve yeşil politikalarla ekolojinin lehine olacak çözümler hayata geçirilmezse çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Yapılan her reform bizi sadece sıradaki felakete ya da krize kadar geçici bir süreliğine idare eder. Zaten patronların, hükümetlerin ve egemen sınıfların yaptığı tek şey tüm bu üçlü krizin faturasını baskıcı politikalarla işçilere kesmek ve kapitalizmin karşısında oluşabilecek kitlesel, örgütlü, bileşik bir mücadelenin önünü kesmek. Suni gündemler yaratmak veya işçi sınıfını bölmek. Kapitalizm kendi yarattığı sorunların altından
kalkamaz bir halde şu anda. Oysa ihtiyaç duyulan şey tüm ezilenlerin kurtuluşunu kapsayacak aşağıdan ve kökten bir değişiklik. Örgütlü ve kitlesel gerçekleştirilebilecek bu değişiklik için antikapitalist bir alternatif şart ve o alternatifi de bugünden inşa etmek zorundayız. Teşekkürler. Şimdi konuşmacılara yöneltilen sorulara geçeceğiz ama öncesinde YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız olmanın tam sırası diye hatırlatayım. Josephe 3 tane soru soruldu. Çeviri kısmında Ronnie Margules bize destek olacak. Şimdi teker teker ilk soruyla başlayayım. Uzun uzun ekonomik krizden bahsettiniz. Bundan bir çıkış yolu var mı? Arkadaşlar ben soruyu daha önce Joseph'a tercüme ettim. Şimdi onun vereceği cevabı size tercüme edeceğim. Go ahead with the first question, please, Joseph. Yes, I think this is the question about food production, isn't it? No. Oh. Is there a way out of the economic crisis? Dila, bir daha söyler misin soruyu? Tabii. Uzun uzun ekonomik krizden bahsettiniz. Bundan bir çıkış yolu var mı? You've talked about the economic crisis. Is there a way out of the crisis? Right, okay. There is a way out of the crisis for the capitalist system. Kapitalist sistem açısından krizden çıkışın bir yolu var. Lenin argued that there was no crisis so deep the capitalist system couldn't escape from it. Lenin hiçbir krizin kapitalist sistemin kurtulamayacağı kadar derin bir kriz olmayacağını söylemişti. Provided working class people were prepared to pay the price. Ama çalışan insanların, işçi sınıfının bunun faturasını ödemeye hazır olmaları, ödemeleri kaydıyla kapitalizmin çıkamayacağı hiçbir kriz yoktur. There are two ways in which this crisis can end. Bu krizin sona ermesinin iki yolu olabilir. The first way is that the crisis might develop into something so deep that there is wide-scale destruction of capital. Birincisi şu, bu ekonomik kriz o kadar derinleşebilir ki yaygın bir şekilde sermayenin imha olması, yok olması gerçekleşebilir. And this kind of destruction of capital would potentially pave the way for a new boom of the system. Ve sermayenin koca koca bölümlerinin, kısımlarının yok olması, imha olması yeni bir büyüme dönemine yol açabilir. That would take a crisis like the one seen from 1929 to 1945. Bu ancak 1924 ile 1935 yılları arasında görülen kriz kadar derin bir kriz olması durumunda geçerli olur. I don't think that's the most likely scenario. Bunun en muhtemel senaryo olduğunu zannetmiyorum. The more likely scenario is that the most powerful states step in to try to resolve the crisis. Daha muhtemel, daha olası olan senaryo büyük devletlerin devreye girip krizi çözmek için adımlar atması. This will mean the preservation of unprofitable firms. Bu kar etmeyen şirketlerin de muhafaza edilmesi, yaşamaya devam etmesi anlamına gelir. And it will mean the further expansion of debt. Ve borcun daha da büyümeye devam etmesi anlamına gelir. State debt, corporate debt and personal debt. Hem devlet borçları hem özel sektörün borçları hem kişisel borçlar. But the underlying problems of profitability and so on will continue. Ama bu senaryoda sorunun altında yatan
kar oranlarının yeterince yüksek olmaması sorunu devam eder. And that suggests a return to the pattern of relatively weak growth. Bu da bu çözümün sonrasında gelişen büyüme hızının düşük kalması, düşük olarak devam etmesi anlamına gelir. And this will be combined with financial fragility, which will lead to a new crash in a few years' time. Bu ayrıca tabii finansal istikrarsızlığın devam etmesi anlamına gelir. Bu da birkaç yıl sonra tekrar krize yeniden girilmesi sonucunu doğurur. Yeah, that's enough on that. Bu kadar yeter. İkinci soru, COVID-19'dan ve gelecek olanlar virüslerden korunmanın yolu ne? The second one is, what is the way to protect ourselves from the virus? You see the one? Yes, in places where working is an economic obligation and so on. Okay. Yeah. So I think what we're seeing in the more powerful states is governments being forced to step in and pay people's wages. Daha büyük, daha güçlü devletlerin ülkelerinde şu anda görmekte olduğumuz şu, devlet devreye girip çalışanların ücretlerini ödüyor büyük ölçüde. But this isn't sufficient in a lot of contexts to support working class people. Ama bu pek çok durumda çalışan insanları, işçi sınıfını yeterince desteklemiyor. And even for the states that can do this, it comes at a cost. Destekleyen ülkelerde bile bunun ciddi bir maliyeti var. In Britain, for example, we're seeing public debt levels reach record levels. Örneğin İngiltere'de kamu borçlanması rekor düzeylere ulaşmış durumda. And in the last week, the Chancellor has announced a public sector pay freeze. Ve geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı kamu sektöründe ücretlerin dondurulduğunu ilan etti. This will be followed by tax rises and further public spending cuts. Bunun arkasından da vergilerin yükseltilmesi ve devlet harcamalarının, kamu harcamalarının kısılması, kesilmesi gelecek. This is happening even though there's no prospect of the British government going bust. Bunları yapıyorlar. Oysa tabii ki İngiltere hükümetinin iflas etmesi gibi bir tehlike söz konusu değil. They're much more worried about the longer term impact if we don't have rapid growth of these kind of debt levels. Daha ziyade bu borç düzeylerinin yakın bir zamanda büyüme tekrar başlamazsa uzun vadeli etkilerinden kaygılanıyorlar. So we have to fight very, very hard to secure a livelihood for working class people. Bunların sonucu şu anlama geliyor. İşçi sınıfının doğru dürüst geçinebilmesi için çok ciddi bir mücadele vermemiz gerekiyor. And we also have to fight to shut down unessential bits of the economy. Ayrıca ekonominin çok gerekli olan bölümleri dışındaki bütün bölümlerinin kapatılması için ciddi bir mücadele vermemiz gerek. The problem under capitalism is that production cannot be paused. Kapitalist bir düzende sorun şu, üretime ara vermek mümkün değil. Any interruption to profit making means that companies collapse. Kar etme sürecinin herhangi bir şekilde durdurulması şirketlerin çökmesi anlamına geliyor.
And this means for me that the left needs a comprehensive program of demands. Bence bütün bunlar şu anlama geliyor. Solun kapsamlı bir talepler paketine sahip olması gerek. Combining economic demands and safety demands. Ekonomik taleplerle güvenlik taleplerini bir araya getiren bir paket olması gerek. Those demands need to make sense to working class people. Ve bu taleplerin işçiler için makul gelen talepler olması lazım. But when we start to combine all these demands together, they clearly push against the logic of the capitalist system. Bütün bu talepler bir araya geldiğinde, bunları uygulamaya çalıştığımızda tabii ki kapitalizmin sınırlarını ittirmeye başlayan talepler bunlar. We have to be radical in order to point to a way out of this crisis. Ama bu krizden çıkmak için radikal davranmamız gerek. And that for me is why the socialist left is so important in offering a way forward. That's it. Tam da bu nedenle geleceğe nasıl gidebileceğimizi işaret eden sosyalist bir sola ihtiyacımız çok acil. Bu kadar. Üçüncü ve son soruda ekonomik ve ekolojik krize yanıt olarak son dönemde eco-friendly bir yaklaşım olarak degrowth teorileri öne çıkmaya başladı. Büyümeyen bir kapitalizm mümkün mü? That's a question about degrowth. Yeah. I think capitalism without growth is impossible. Bence büyüme olmayan bir kapitalizm mümkün değil. The whole logic of capitalism is one based around the expansion of capital. Kapitalizmin bütün mantığı sermayenin büyümesi ve genişlemesi üzerine kurulu bir mantık. The logic of the system relies on the exploitation of workers to pump value out of them. Sistemin mantığı işçi sınıfını sömürerek onlardan artı değer üretmeye dayalı bir mantık. But it also has a competitive dynamic setting different capitalists against one another. Ama aynı zamanda sistemin rekabetçi bir dinamikleri birbirlerine karşı getiren bir dinamik. The way that they compete relies on what Karl Marx called the accumulation of capital. Şirketlerin rekabet etmelerinin yöntemi Marx'ın sermaye birikimi dediği yöntem. This means reinvesting a portion of profits in a new cycle of production. Şu anlama geliyor, karların bir kısmını tekrar üretim yapmak üzere yatırıma çevirmek. And any capitalist who falls behind in this battle of accumulation is driven out of business. Bu birikim yarışında geri düşen herhangi bir kapitalist sonunda sürecin dışına düşüyor, iflas ediyor. Even if you nationalize the entire economy, you can't escape this logic. Ekonominin bütününü devletleştirmek bile bu mantıktan kurtulmak anlamına gelmiyor. You'll find yourself as a giant state capitalism competing against rival state capitalisms. Ekonominin bütününü devletleştirdiğiniz takdirde sanki bir dev büyük şirketmiş gibi bir duruma gelip diğer ülkelerin devlet kapitalizmleriyle rekabet etmek zorunda kalacaksınızdır sonuç olarak. So there's no way within the logic of a capitalist system of avoiding this compulsion to grow. Dolayısıyla kapitalist bir sistemin mantığı içinde kalıp bu büyüme dinamiğinin dışına çıkmak mümkün değil. At the same time, the capacity of the capitalist system
to grow is becoming weaker and weaker. Ama aynı zamanda kapitalist sistemin büyüme kapasitesi de giderek zayıflıyor. This is the very essence of why we live in such a crisis-prone moment for capitalism. Bu tam da kapitalizmin bu kadar sürekli kriz yaşayan bir döneminden geçiyor olmamızın nedeni tam da bu. But this vision of declining growth is the opposite of what advocates of degrowth are proposing. Ama bu söylediğim büyümenin azalması süreci degrowth yani büyümeme savunanların söylediğinin tam tersi. Because it means more suffering and hardship for workers. Çünkü işçiler için daha fazla yoksulluk, daha fazla acı çekmek anlamına geliyor. Because it sharpens the pressure for corporations to destroy the environment. Çünkü şirketlerin üzerinde çevreyi imha etmelerine yol açan basıncın daha da çoğalmasına yol açıyor. Our goal as socialists is for a truly democratic and sustainable model. Sosyalistler olarak bizim görevimiz sürdürülebilir bir model yaratabilmek. Demokrasi ve sürdürülebilir. Sorry, Joseph. But that has to be planned collectively from below by workers. Ama bu dediğimin tabandan kolektif olarak işçiler tarafından planlanan bir sistem olması gerek. And that requires a fundamental break with the logic of capital. Bu da sermayenin mantığından tümüyle kopmayı gerektirir. Bu kadar Dila. Joseph'e cevapları için, Ronnie'ye de çevirisi için teşekkür ediyoruz. Thank you Joseph. Şimdi bana sorulan soruya geçmeden önce önümüzdeki günlerdeki toplantı ve etkinliklerin duyurusunu yapmak istiyorum. 1 Aralık Salı günü saat 8.30'da Zoom üzerinden Holocaust'la yüzleşmek bugün niye önemli konusu tartışılacak. Konuşmacı Özden Dönmez. 3 Aralık Perşembe günü saat 8'de Skype üzerinden pandemi neden engellenemiyor konusu tartışılacak. Konuşmacı Tuna Emren. 4 Aralık Cuma saat 8'de Skype üzerinden ekoloji hareketinde büyümeyen ekonomi tartışması, kapitalizm küçülebilir mi konuşmasını Erkin Erdoğan'la birlikte tartışacağız. 6 Aralık Pazar günü saat 3'te Skype üzerinden Marx'ın Burba eleştirisi konusunu Sinan Özbek'le tartışacağız. Bu arada arkadaşlarım yorum kısmına DSİP'e üye olmayla alakalı link bırakmış olmaları lazım. DSİP'e üye olmak isteyenler de bu link üzerinden üye olabilirler diyeyim. Şimdi bana yöneltilen soruyu okuyayım. Bu kriz döneminde göçmenler ve kadınlar en çok ezilenler oldu dediniz. Bunu biraz daha açıklar mısınız? Şimdi Covid-19 pandemisine karşı hepimizin aynı gemide olduğu söylemlerine illaki denk gelmişsinizdir. Fakat maalesef bu virüs ırk, yaş, sınıf ve cinsiyet ayıran bir virüs. Covid-19 kadınların geçim kaynaklarını erkeklere oranla daha fazla zora soktuğu gibi kayıt dışı sektörlerde çalışma olasılığını da arttırıyor. İşte örneğin evlere temizliğe giden pek çok kadının iş güvencesi veya sosyal güvence gibi haklarına ulaşamaması durumu bu. Ve bu dönemde işsiz kalan kadınlar bu tarz sektörlere yönelmek durumunda kalabiliyorlar. Dolayısıyla yoksulluk içinde yaşayan kadın ile erkek arasındaki uçurum daha da genişlemiş oluyor. Tabii aynı şekilde pandemi sürecinde evde kal çağrısıyla birlikte evde kadına uygulanan şiddet oranı da global olarak bir artış gösterdi. Ama kadına karşı şiddete karşı yine önlem alınmadı. Kadınlar kendilerine şiddet uygulayanlarla aynı eve tıkılmış ve kaderlerine terk edilmiş oldular. Örneğin sığınma evi imkanları arttırılabilirdi ama yapılmadı. Sağlık ve hizmet sektöründe çalışan kadın sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla virüsten etkilenme ihtimalleri daha yüksek. Bunun yanı sıra hane içinde çocuk, hasta bakımı veya ev işleriyle ilgilenmesi gerekenler yine kadınlar olarak görüldü. Yani ister çalışmak için dışarı çıkmak
zorunda olsun, ister evinden çalışma şansı, bu yükler kadının omuzuna bindirilmiş durumda. Örneğin evinden çalışan kadınlar ev işleri, yemek yapma, okul çağında çocuğu varsa örneğin onun online dersleriyle kendi toplantılarının çakışmasını engellemek falan gibi bir sürü şeyle ilgilenmek zorunda kaldılar ve kalıyorlar. Birçok evinden çalışan erkek bunu deneyimlemiyorken üstelik. Çocukların bu dönem içerisinde sosyalleşememeleri, dışarı çıkamamaları, virüs yüzünden ailesinin ölebileceği düşüncesi gibi etkenler sebebiyle yaşadıkları kaygılarla yine anne ilgilenmek ve baş etmek durumunda kalıyor. Pandemi sürecinde mülteci olmak da kesinlikle virüsten etkilenme oranını arttıran bir durum. Çünkü sağlık hizmetlerine ulaşamamak, sağlıklı koşullar altında hayatlarını sürdürememek, zaten emeklilerinin sömürüldüğü bir ortamda işsizliğin kendilerini daha çok vurması ya da bu tehditle gelirlerinin azaltılması gibi hayat standartlarını daha da düşürecek durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar ve kalıyorlar. Yine mülteciler de kayıt dışı çalıştırılmaya oldukça fazla maruz kalıyor. Kayıt dışı çalıştırıldıkları için de pandeminin etkilerini azaltmak için verilen desteklerden yararlanamıyorlar. Çalışamayan mülteci işçiler hem virüsle hem açlıkla karşı karşıya kalıyorlar. Bu konuda göçmenlerle, mültecilerle dayanışan platformları dinlemek, mültecilerin yaşadıkları hak ihlallerine karşı bir araya gelmek gerekiyor. Yine kadınların taleplerini dinlemek, işte sığınma evlerini arttırmak, şiddet hattı oluşturmak gibi yapılacak pek çok şey var. Sorunların hepsinin kökeninin işçileri, emekçileri, LGBT artıları, kadınları, yoksulları, mültecileri düşünmeyen kapitalist sistem olduğunu göz önünde bulundurursak eğer, bunların hepsiyle antikapitalist bir çerçevede mücadele etmek gerektiği sonucuna varmak da daha kolay oluyor. Bireysel değil, kitlesel olarak mücadele etmek gerekiyor ve hemen şimdi mücadeleye başlamak gerekiyor. Dolayısıyla antikapitalist bloğa katılarak mücadeleyi güçlendirmek gerek diye ben bu soruya cevap vermiş olayım. Toplantıyı bitirmeden önce de yine sosyalist tartışma ekseninde yani diğer toplantıların hatırlatmalarını yapmakta fayda var. Bu konuda yarın saat 2'de, pazar günü saat 2'de cinsiyetçiliğin hedefinde ne var konusunu Umut Güven, Atilla Dirim, Fulya Oral ile birlikte tartışıyor olacağız. Saat 16'da da son toplantımız var. Özgürlük için alternatifler olacak toplantının konusu. Dinleyen herkese teşekkürler. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.